İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyücü yetenek ağaçlarını inceleyeceğiz. Benim kendi kullandığım 2026'da birkaç büyücü yetenek ağacı var. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben burada Lilia'yı uyandırdım. Lilia'yı Velin'le beraber ve ya da şurada Teheya ile beraber oynamak isteyen arkadaşlar için iki tane farklı yetenek ağacım var. Burada Lilia PvP ve alanda çok işe yaradığı için PvP alan yetenek ağacı gitmek istedim. Zaten burada temel olarak bunları şu şekilde veriyoruz ve beceri kısmını kesinlikle fulllememiz gerekiyor. Arkadaşlar burada başı dik ve kaynayan kan verdim. Çünkü şurada Lejyon vekilinin sıradaki öfke becerisi kullanımında vekil %8 daha fazla hasar verir. Vekil komutanımız Velin olduğu için %8 daha fazla vuracak ve kritik hasar bonusu ve kritik beceri de vuracak. Burada arkadaşlar normal saldırı hasarınız düşebilir ama kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu %8. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü Lilia'nın kendi beceri kullanımında da %20'lik bir kahraman hasarının verdiği beceri bonusu var. Burada odağa gideceğiz. Çünkü yine kritik oran bonusu veriyor %10'da. Bu vekil komutanımızın ve lejyon komutanımızın da çok işine yarayacak. Son olarak arkadaşlar burada en fazla %8 olacak şekilde kahraman becerisinin verdiği hasar artarak katlanacak. Bu etki savaş bitene dek sürecek. Ben Lilia'nın yetenek ağacını bu şekilde kullanıyorum. Velin'le kullanabilirsiniz. Valderi ile kullanabilirsiniz. Büyük kısmından da alanda olacağımız için burada sefer hızı bonusu almak istedim. Çünkü süvarilere karşı biraz daha pozisyon olarak oynamak istiyorum. Burada yine kahraman becerisinin verdiği hasar bonusunu almak istedim. Arkadaşlar burada da savunma nüfuzu etkisi kazanarak hedefin savunma değerinin %10'unu yok saymak istedim. Yani rakibinizin savunmasının %10'unu yok ediyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik. Son olarak da burada piyadelere verilen hasar bonusunu %1 olarak şekilde etkinleştirdim. Lilia'yı bu şekilde kullanıyorum. Arkadaşlar bu da Lilia ve Teheya kullandığım yetenek ağacı. Burada Teheya ile kullanmak istememin sebebi öfke becerisi çok fazla almak. Çünkü Teheya kalkandan sonra Lejyon'un verdiği beceri hasarını arttırıyor. PvP alanında çok güzel bir şekilde liyakat kasabilirsiniz bununla. Merit kazanabilirsiniz. Savaşlarınız daha uzun sürecektir. Verdiğiniz hasar da yükselecektir. Buna emin olabilirsiniz. Burada yine kanıtsamışlık aldım. Çünkü öfke becerileri kullanırken lejyonun hedef lejyonu fazladan kahraman beceri hasarı verir. Bakın arkadaşlar. TH ile kullandıktan sonra kalkan alacağız. Çünkü burada 20 öfke kazanıyoruz ve Teheya'nın ana becerisi kalkan kazandıktan sonra ana lejyonun hasarını %15 artırır ve buradan da yine lejyona fazladan kahraman hasarı becerisi kazandırır. Teheya ile bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz.
Yine sol tarafta büyük kısmında yine sefer hızı bonusu aldık. Burada büyülü girdap aldık. Burada da koruma küresi aldık. Çünkü T'ye kalkan kazandırıyor. Bizim bu öfke becerisi kullanırken Legion'un %25 ihtimalle kalkan kazanacak. Şöyle TE ile bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Valdira'ya geçmek istiyorum. Valdira ile Lilia'nın yetenek ağaçları hemen hemen aynıdır. Ben Lilia'yı uyandırdığım için Valdira'yı 40'ta bırakmak zorunda kaldım. Yine arkadaşlar temel yeteneklerimize veriyoruz. Şu şekilde. Beceri kısmından ben öfke becerisi almak istedim burada. Valdira'nın öfke becerisine ihtiyacı var çünkü. Yine buradan konsantrasyon almak istedim. Hatta sizinle beraber yeniden sıfırdan bir yetenek ağacı burada yapabiliriz. Şurada genel saldırıya veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle genel hız alıyorum. Eğer Valdira'yı alanlı kullanacaksanız genel hız almanız gerekiyor kesinlikle. Şöyle yapalım. Beceri kısmına gelelim. Arkadaşlar beceri kısımlarını ben bu şekilde veriyorum. İsteyen HP değerini de arttırabilir ama ben burada daha fazla kahraman becerisi hasara vermesini istiyorum. Arkadaşlar burada öfke kazandıran beceriyi alıyorum. Burada Valdira'yı ana komutan olarak kullanacaksanız bence kaynayan kan alabilirsiniz. Ben kaynayan kan alacağım burayı. Burada savunma bonusunu arttıracak sığınak var ama ona hiç gerek yok. Burada kahraman becerisinin verdiği hasar bonusunu almamız gerekiyor. Kritik almamız gerekiyor. Son olarak da kritik hasar bonus almamız gerekiyor ki Legion'umuz alanda çok fazla hasar atabilsin. Arkadaşlar burada kanıtlanmışlığı seçiyorum. Fazladan hasar, yani fazladan kahraman becerisi hasarı alacağım. Kesinlikle kanıtlanmışlığı seçebilirsiniz. Son olarak büyük kısmından da HP'ye veriyoruz. Burada sefer hızı bonusu almamız gerekiyor büyü hızıyla. Buradan gözdağını alacağım. Büyülü girdabı seçip buradan büyülü girdap seçebilirsiniz. Ve son olarak da piyade karşı taktiklerini kullanabilirsiniz. Eğer ücretsiz oynuyorsanız Valdira'yı bu şekilde PvP alanında kullanmanızı tavsiye ederim. Valdira'nın arkasında şurada Alvin oynayabilirsiniz arkadaşlar. Alvin'i de şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar Alvin'i de kontrolcü olarak kullanacağız. Kontrol yetenek ağacını Velin ile aynı yapacağız. Yani Alvin kullanan arkadaşlar Velin'in yetenek ağacını kullanabilir. Arkadaşlar Velin'e gelelim. Ben Velin'i burada şöyle ayarlayalım. Evet. Arkadaşlar ben Velin'i burada vekil komutan olarak kullanıyorum. Çünkü benim Lilia'm uyanmış durumda. Vekil komutan kullandığım için şu şekilde kullanacağım. Şuradan gelişim atak bonus alacağım. Buradan yine öfke alacağım. Arkadaşlar burada sefer hızını azaltacak yavaşlama etkisi veriyor. Burada da arkadaşlar öfke çalıyor. Kesinlikle ruh emiciyi seçmeniz gerekiyor. Buradan istiyorsanız sefer hızı azaltması alabilirsiniz arkadaşlar ama ben kahraman becerisinin verdiği hasar bonusunu alıyorum. Kesinlikle.
buradan mesela şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lejyon normal saldırı gerçekleştirdiğinde savunma değerini 5 saniye boyunca azaltan savunma değeri zayıflatması verir. Rakibinizin savunmasını zayıflatmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Burada da öfke hasarı kazanıyorsunuz. Ben genellikle pusuyu alıyorum savunma değerini azaltmak için. Son olarak da arkadaşlar kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu alıyorum burada. Kesinlikle. Ve sessizlik, suskun alıyorum. Sebebi şu. Lejyon öfke becerisi kullandığında %25 ihtimalle hedefe 2 saniye boyunca öfke becerilerini kullanmayı engelleyen sessizlik verir. Yani arkadaşlar Vel'in beceri kullanınca rakip lejyonun 2-3 saniye boyunca beceri kullanmasını engelliyor. Arkadaşlar buradan büyüye gidiyorum ben. Tekrardan sefer hızı bonusu alıyorum. Buradan gözdağını seçiyorum. Gözdağını seçtikten sonra büyülü girdapı seçeceğim. Büyülü girdaptan sonra piyade taktiklerini seçeceğim. Ben bunu Velin'de kullanıyorum. Genellikle Velin'i vekil komutanken kullanıyorum arkadaşlar. Lilia'nın arkasında oynuyorum. Bu yetenek ağacını Alevin ile de kullanabilirsiniz. Peki Velin'i ana komutanken nasıl kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Hemen. Arkadaşlar yine kontrollü gidiyoruz. Hemen hemen aynı. Sadece bir iki yerde bir değişiklik yapacağız. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar Velin'i ana komutan kullanırken burada fırtına mührü alıyorum ben. Çünkü rakip lejyona yavaşlatma etkisi veriyor. Tabii siz bunu burada değişebilirsiniz.